Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle şu anda halihazırda dünya şampiyonu olan Magnus Carlsen'in bugüne kadar yapmış olduğu çok büyük 7 tane hatayı paylaşmak istiyorum. İngilizcesi blunder diye bildiğimiz çift soru yani. Yani açıkçası ben oyunlara baktığımda şaşırdım. Yani muhtemelen bu hataların büyük çoğunluğunu siz bile yapmazsınız. Ama bunlar aslında şuna çok güzel örnek. Magnus Carlsen'den ne olursa olsun bir insan ve yaptığı hatalarda işte insanın ne kadar bazı noktalarda zayıf olduğunu gösteriyor dedikten sonra hadi arkadaşlar vakit kaybetmeden gelin bakalım bu 7 tane büyük hata nasılmış, hangi konumlarda oluşmuş. Evet arkadaşlar gelin Magnus Carlsen'in yapmış olduğu en büyük hatalardan 7 tanesinden bakalım. Şimdi bu hataları siz yapar mıydınız? Bilmiyorum, belki siz bile yapmayabilirdiniz. Kendiniz karar verin, sırayla bakalım. Şimdi ilk oyun bir büyük ustaya karşı oynuyor Magnus Carlsen. Beyazlarla oynuyor. Rakibin Elosu 2566. Carlsen'in Elosu bu oyunu oynadığında 2850 ve Carlsen beyazlarla oynuyor. Sıra beyazlarda. Arkadaşlar beyazlarla Carlsen burada inanılmaz bir hata yapıyor. Gördüğünüz gibi aslında oyun berabere gibi. Beyazların 4 piyonu var. Siyahların da 4 piyonu var. Bu oyunun aslında normalde berabere bitmesi lazım ki Carlsen yine tabii ki kazanca zorluyor. Bir at, bir kale, bir at, bir kale. Burada Carlsen siz durdurun konum düşünün arkadaşlar. Ne yapardınız? İnanılmaz bir hata yapıyor ve kale G8 oynuyor arkadaşlar. Aslında ilk bakıldığında çok mantıklı bir hamle gibi görünüyor. Çünkü şah çekerek piyon almakla tehdit ediyorsun ve kalenizi aktif bir noktaya çekmiş oluyorsunuz. Yalnız burada Carlsen rakibin hamlesini gördükten sonra tabii ki kafasından kaynar sular muhtemelen dökülmüştür. Burada mükemmel bir hamle var arkadaşlar. Bakın görebileceksiniz. Burada siyahlar basitçe kale E7 oynuyorlar ve arkadaşlar beyaz oyunu terk eder. Nedeni şu. Şimdi gördüğünüz gibi kale E7 hamlesi hem beyaz kaleye basıyor hem beyaz ata basıyor ve işin kötü tarafı beyaz ata şahla basıyor. Şimdi burada Carlsen piyonu alsaydı bile siyahlar atı şahla alacaktı ve şah C4'de kale D7 sonrasında zaten beyazlar oyunu kaybetmiş olacaktı. Carlsen'den inanılmaz bir hata arkadaşlar. Şimdi gelin ikinci oyuna bakalım. Bu ikinci oyunda arkadaşlar aslına bakacak olursanız ben bu oyunu canlı olarak yorumlarını izliyordum. Bu oyun 2014 yılında Carlsen'in dünya şampiyonluğu maçında Annand'a karşı oynamış olduğu, yanlış hatırlamıyorsam 6. oyun. Carlsen beyazlarla oynuyor ve Annand siyahlarla oynuyor. Bu oyunda Carlsen bu konuda beyazlarla oynuyordu ve arkadaşlar ilginç şah D2 hamlesini yaptı ki hamle çok kötü görünmüyor çünkü şahını biraz daha merkezileştirmek istedi ama bu inanılmaz bir hata arkadaşlar ki Annand bu konumda akıl alır gibi bir şey değil arkadaşlar. Siz biraz baksanız hamleyi görürsünüz. Annand da burada A4 oynayarak oyun devam etti ve bu oyunu Carlsen kazandı diye hatırlıyorum ki burada aslında bu şah D2 hamlesi inanılmaz bir hata arkadaşlar. Bakın bakalım görebileceksiniz siyahlarla siz olsaydınız ne yapardınız? Arkadaşlar burada hamleyi söyleyeyim. Burada siyahın mükemmel siyahlar öne geçecek bir hamlesi var ki o hamle at çarpı E5. Bu hamle çok etkili. Nedeni şu. Şimdi siyahlar yani Enink bu hamleyi görseydi ki aslında muhtemelen tahtaya biraz baksa görürdü. Şimdi bu hamlenin özelliği şu. Siyahlar hem şu anda kaleye basıyorlar hem de C4 piyonuna şahla almakla tehdit ediyorlar. Şimdi bu durumda eğer Enink bu hamleyi görüp piyonu alsaydı Carlsen birinci durumda atı alsa gördüğünüz gibi kaleyi kaybedecekti. Şu andaki materyal dengesine bakacak olursak 2 kale file, 2 fil 1 kale bu konum eninde kazanç olurdu arkadaşlar. Bariz kalite ve piyon öne geçti. Eğer Carlsen burada atı almayıp kaleyi almayı tercih etse bu sefer de arkadaşlar ikinci piyonu da kaybedecekti. Beyazlar şah D3 ile ata basacak olsa at B2 şah 2 ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi siyahlar kaleyi alacaktı. Gördüğünüz üzere at fil kaleye, kale 2 fil ama siyahlar 2 piyon öne geçmiş oldu arkadaşlar. Piyonları sayacak olursak 1 2 3 4 5 6'ya 1 2 3 4. Yalnız bu konuda arkadaşlar ilginç bir şekilde Anand ben hatırlıyorum oyunda Carlsen şah D2 oyunlar oynamaz, Anand A4 oynadı. Biraz düşünse muhtemelen şah at E5 hamlesi çok basit gördü. Şimdi gelin Magnus Carlsen'in yapmış olduğu çok büyük hatalardan bir diğeri olan bu oyuna bakalım. Bu oyun arkadaşlar 2005 yılında oynanıyor. Carlsen Barev'e karşı oynuyor. Eğer oyunu incelemek isteyen olursa bu konumda arkadaşlar sıra beyazlarda. Beyazlar aslında
Bu konumda bariz üstünler oyun beyazlara kazanç, hem piyonu vezir olmak üzere, hem siyah şu an konum kötü. Siyahlar bir şey yapmaya çalışıyorlar ama bu piyon vezir olmaktan uzak ve e, beyazın şahına da aktif bir şekilde saldıramıyorlar. Burada Carlsen eğer şah B6 yapsaydı basitçe oyunu kazanabilirdi. Çünkü şimdi mat istiyor. Gördüğünüz gibi siyah şah arkasında da sıkışmış durumda. Bunu engellemek için siyahlar mecburen at A4 ile şahı buradan püskürtmeye çalışması lazımdı. Şah C8'e şimdi yine mat istiyor beyazlar. Buna da kale C2 ile belki şahine basacaktı ve piyon da alarak beyazlar oyunu rahat bir şekilde kazanacaktı. Ama burada Carlsen inanılmaz bir hata yapıyor arkadaşlar. Ve vezir F8 oynuyor. Bu aslında ilk etapta bunu amatörler aslında çok yaparlar. Şah gördüm hemen çekerler. Bu şah sanki iyiymiş gibi oynuyor ama çok büyük bir hata arkadaşlar. Nedeni şu. Şimdi Barev şah B7 oynadıktan sonra ilginç bir şekilde şu anda siyahlar şah ve fil C7 sonrasında mat istiyorlar. Çünkü gördüğünüz gibi bu kareler kale tarafından tutulu. Burası at ve piyon tarafından tutulu. Piyonu zaten alamıyor. Kale tutuyor. Beyaz şah burada tamamen sıkışmış durumda ve şimdi fil C7 mat istiyor siyahlar ve beyazın bunu engelleyebilecek hiçbir hamlesi yok arkadaşlar. Burada Carlsen zorunlu olarak vezir F7 yaptıktan sonra fil C7 şaha terk arkadaşlar. Nedeni şu. Şimdi beyazlar mat olmamak için fil almak zorundalar. Şah C7 hamlesinden sonra da beyazlar H5 ile piyonlarını ilerletmeye çalışsa burada basit kale 2, G2 hamlesinden sonra artık bu piyonu da durdurmuş oldu. Siyahlar çünkü şimdi örneğin H6'ya bunu alacak ve buraya da kale H6 hamlesinden sonra beyazlar oyunu terk eder arkadaşlar. Gelin Carlsen'in yapmış olduğu dördüncü büyük hataya bakalım. Arkadaşlar bu da inanılır gibi bir hata değil. Burada siz beyazlar olsanız ne yapardınız? Yapabilecek birçok hamle var ama Carlsen burada 2017'de bu oyunu Jan Nepomniachtchi'ye karşı oynuyor arkadaşlar. Ve Carlsen beyazlarla oynuyor. Bunu Londra Klasik 2017'de oynamış. Burada Carlsen e, makul görünen ama çok büyük bir hata olan, ki siz de çok basit bir biçimde muhtemelen göreceksiniz. C4 piyonunu hareketlendirerek geçer piyon olmasından faydalanmak istiyor ve burada C5 oynuyor ki bu çok büyük bir hata arkadaşlar. Şimdi görünce anlayacaksınız. Nepomniachtchi basitçe C5 piyonunu alıyor arkadaşlar. Niye? Gördüğünüz gibi piyon açmazda çünkü kale boşta. Bu kadar basit bir hatayı Carlsen görmüyor ve bu oyunda bu konuda ciddi olarak geri düşüyor. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Carlsen gibi bir oyuncu. Şimdi gelin Carlsen'in yapmış olduğu 5. büyük inanılmaz hataya bakalım. Bu konumda da arkadaşlar inanılır gibi değil. Yine Carlsen kadar düşünün arkadaşlar. 2800 euro üzeri bir oyuncu 2018 yılında Tata Steel'de oynuyor. Bu oynadığı rakibin adı Gawain Jones. Ve burada yine Carlsen beyazlarla oynuyor ve sıra beyazlarda. Burada rakip şaha saldırmak amaçlı Carlsen G4 oynuyor ki böyle hamleleri Carlsen gibi oyuncu nasıl yapar? Bu aslında psikolojik psikoloji araştırma konusu. Çünkü dediğim gibi çok basit arkadaşlar. Bunu bu kadar güçlü bir oyuncu nasıl yapar? Burada rakibi düşünün bakalım, istiyorsanız ne yapardınız? F4 oynuyor arkadaşlar. Şimdi hem fil boşta hem at boşta. Carlsen burada figür kaybediyor arkadaşlar. Carlsen burada H4 oynamış. Fili bırakmış. Fili aldıktan sonra rakibi de vezirle piyon almış Carlsen. Gördüğünüz gibi at açmaz olduğu için vezir alamıyor ama bariz figür kaybetmiş oldu Carlsen. Carlsen tabii ki dünya şampiyonu olması nedeniyle bu oyunu kazanmayı başarmış ama berbat bir hata. Gelin şimdi 6. hataya bakalım Carlsen'in yaptı. Çok büyük hatalardan. Burada da yine Carlsen aslında oyun bariz bir şekilde bir biçimde kazanç, çünkü Carlsen burada siyahlarla oynuyor. Bu oyunda e, Levon Aronian'a karşı oynamış Carlsen arkadaşlar. Siyahlarla Carlsen oynuyor. Beyazlarla Levon Aronian. Gördüğünüz gibi Carlsen'in 2 kale veziri var. Levon Aronian'ın sadece fil ve veziri var. Aslında Carlsen'e bariz kazanç. Burada Aronian vezir E6 ile şah çekiyor. Burada aslında arkadaşlar konumda e, Carlsen'in kazanması için H5 oynaması gerekiyordu ama Carlsen burada ciddi bir hata yaparak arkadaşlar G6 oynuyor. G6 hamlesine Aronian fil F8 ile şah çekiyor ve şah H5'e vezir E7 sonrasında Carlsen terk etmiş. Nedeni şu, şimdi hem vezir H4 mat hem vezir H7 e, de mata doğru gidiyor. Hamlelerine doğru düzgün bir savunması yok. Carlsen burada terk etmiş. Ama burada basitçe şah H5 oynasaydı vezir F7 hamlesine
G6 ile savunacaktı Carlsen. Vezir H7 ile de alırsa vezir H6 ile kapatıyordu. Gördüğünüz gibi şah güven altında şu anda ve fazladan iki kalesiyle Carlsen rahatça oyunu kazanabilirdi. Gelin arkadaşlar, Carlsen'in yapmış olduğu son hataya bakalım ki, ama burada şunu söylemek istiyorum. Bu sonu göstereceğim oyun bir blitz, yani hızlı oyundan. Burada bu hata yapması biraz daha makul, ama yani baktığınız kişi dünya şampiyonu olunca tabii buna bile insan şaşırabiliyor. Burada Shevchenko'ya karşı oynuyor. 2017 Dünya Blitz Şampiyonası'nda, yani hızlı oyun şampiyonası'nda. Burada Shevchenko'ya da file 1 oynuyor ve burada karşısında arkadaşlar akıl olacak gibi değil. Şah D4 oynayarak terk ediyor. Çünkü Şah D4 gördüğünüz gibi arkadaşlar file 2 basitçe şişi yiyorsunuz. Arkadaşlar sonuçta Carlsen de dünya şampiyonu da olsa bir insan. Hataları gördünüz. Bu hataları muhtemelen, bilmiyorum siz hangilerini, kesinlikle şuna eminim bir kısmını siz bile yapmazdınız ki lütfen yorumlara hangilerini siz yapmazdınız yazın. Dünya şampiyonu da olsanız arkadaşlar insansınız. Böyle ilginç hatalar yapabiliyorsunuz. Dedikten sonra umut ediyorum bu video hoşunuza gitti. Eğer hoşunuza gittiyse bu şekilde videoları isterseniz lütfen yorumlarda belirtin, ona göre tekrar bu tarz videolar çekebileyim. Dedikten sonra sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.